Merhabalar değerli izleyenler, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda akşam için birkaç malzemeden hazırladığım tarifi paylaşacağım. Eminim ki çoğu evde sıkça pişen bir yemek, bir de benden izleyin istedim. Yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Sizler bu yemeği nasıl pişiriyorsunuz? 2 tane patlıcanı alacalı şekilde soyup hazırladım. Sonra çok ince olmayacak bir biçimde yuvarlak doğruyorum. Her zamanki tarifler gibi bu da pratik. Evde bulunan malzemelerle bir de az malzemelerle yapılmış bir tarif. Genellikle yapmış olduğum lezzetlerin, kullandığım malzemelerin az miktarda kullanmaya dikkat ediyorum. Malum kullandığım her şey çok pahalı. 200 gram orta yağlı kıymayı tavaya aldım. Üzerine bir kahve fincanı kadar zeytinyağı ilave ettim. Buzu çözülecek, kısık ateşte pişecek. Ben kıymanın buzu çözülene dek patatesi doğruyorum. Patatesi de patlıcan gibi yuvarlak yuvarlak doğrayıp hazırlayacağım. Patatesi doğradım. Kase içerisine alıyorum. Üzerine su ekleyeceğim. Ben kıymalı harcı hazırlarken suda bekleyecek ve kararmayacak patates. Patlıcanı da bir kase içerisine aldım. Patlıcanın üzerine toz şeker ekledim. Hem acısı gidecek hem de patlıcan da kararmayacak toz şekerde bekleyerek. Patates, patlıcan bekleye dursun. Ben soğanı doğrayayım. Kıyma hemen hemen pişti. 2 tane soğanı doğrayıp sonrasında kıymanın içerisine ilave edeceğim. Kıymanın buzu çözüldü. Kıyma pişti. Biraz ezeceğim kıymayı. Buzluktan çıkarttığım için biraz topak topak. Az malzemeyle de güzel, büyük lezzetler yakalayabilirsiniz. Ben genellikle öyle yapıyorum. Malzemeyi az tutuyorum. Ve çok güzel, pratik lezzetler sunuyorum aileme. Soğanı ve dondurucudan çıkarttığım bir tane doğranmış biberi ekledim. Kullanmış olduğum biber acı biber. Bir diş sarımsağı ilave ettim. Malzemeleri karıştırdım. İçerisine 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı kimyon ve karabiber ekledim. Hepsi birer çay kaşığı. Pul biber ilave etmedim. Kullanmış olduğum yeşil biber bayağı acıydı. Domates eklemedim. Şu an domates hemen mevsimi geçti hem de çok pahalı. 2 yemek kaşığı salça ekledim. 1 yemek kaşığı domates, 1 yemek kaşığı biber salçası. Salçayı iyice malzemelere karıştırdım. İçerisine oda sıcaklığındaki suyu ekledim. Karıştırarak ekliyorum suyu. Toplamda 2 su bardağı su ilave ediyorum. Kıymalı iç harca. Hafif çektireceğim. İçerisindeki suyu çok fazla çekmeyecek, suyu fırına da gideceği için çok fazla koyu bir kıvam almasına gerek yok. Biraz da fırında pişecek, istediğim kıvama gelecek. Fırında bu suyu tamamen çekmesi gerekiyor. Ocağın altını kapattım. 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağını patlıcanın üzerine döktüm. Suyunu süzdüğüm patatesleri de patlıcanın üzerine aldım. 1 çay kaşığı da tuz ekledim. Tadı sası bir tat olmasın diye, yağı tuzu yerinde olsun diye hazırladığınızda bu tarifi tek tek sanki kızartmış gibi bir lezzeti olacak. Güzelce yağlayacağım. Tuzu kıvamı yerinde olacak. Hazırladığım patates ve patlıcanı az önce pişirdiğim kıymalı iç harcın üzerine tek tek diziyorum. Güzel bir oturtma tarifi oldu. Ya da dizme. Artık nasıl adlandırırsanız. Bir patlıcan, bir patates olarak tavanın içerisine tek tek diziyorum malzemeleri. Kase dibinde patates ve patlıcanı karıştırdığım yağı
kalan yağı üzerine sürüyorum. Hem yağı israf etmedim hem de daha güzel kızaracak. Fırına girdiğinde sanki tek tek kızartmış gibi göreceksiniz videonun sonunda. Zaten yediğinizde de lezzetini alacaksınız. Kızartılmış patlıcan, patates lezzetini alırsınız bu tarifi aynen bu şekilde yaptığınızda. 200 dereceli fırında yaklaşık 40 dakika pişirdim. 40 dakika sonunda yemeğin son hali. Fırından çıkarttım. Üzerine biraz maydanoz ekliyorum. Hem renk hem de lezzet versin diye. Kıymalı iç harç içerisine yeşillik eklemedim. Üzerine ekleyeceğim için. Servis tabağına alıyorum. İçerisindeki sosu tamamen çekti. Tabağa aldıktan sonraki tavadaki kalan sos kıvamını da göstereyim size. Tabağa alıyorum yemeği. Şöyle size görüyorsunuz tamamen içerisine eklediğim suyu çekti. Güzel tam ekmeğini ya arasına koy ya üstüne dola her türlü yenir. Süper bir lezzet. Yemelere doyamadım. O kadar lezzetliydi. Yanında cacıkla şahane olur. Pilavda da gider. Ben çorba hazırladım. Siz dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Benden tarif. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Pratik tariflerde tekrar görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.